Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Enfes bir pastaya hazır olun. Hem yapımı çok basit hem de görsel bir şölen olacak. Öncelikle pandispanyasını hazırlamakla başlayalım. Ben bir ev tipi pandispanya yapıyorum ama siz dilerseniz hazır da alabilirsiniz. Bu marketlerde satılan hazır pandispanyalardan da alıp işinizi daha pratikleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıp buzluğa da atıyorum. Pandispanyaları yaptığım zaman çok yapıyorum. Buzluğa streçleyip atıyorum. O şekilde de daha sonra kullanmak üzere çıkartıyorum. Şimdi hemen pandispanya nasıl yaptığımdan bahsedelim. Oda ısısında yumurtalarımı şekerle birlikte böyle güzel köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Mutfak şefi şart değil. Kuvvetli bir mikserle de bunu gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bir fincan kadar sıcak suyum var. Böyle kaşık kaşık ilave ediyorum ki yumurtalar içinde pişmesin, kokmasın diye. 24 santimlik kelepçeli kek kalıbının isterseniz altını yağlayın, dilerseniz de yağlı kağıtta serebilirsiniz. Yaklaşık 180 derecede alt üst ayarda, yani turbo ayarında değil alt üst ayarda kek pişmek üzere gönderiyorum. Göndermeden önce şöyle bir iki defa vurdurarak içindeki havanın çıkmasını sağlıyorum ki bu şekilde düz bir şekilde kabaracak. Kürdan testi yaparak çıkardığım pandispanya böyle tam ortası kabarıyor. Bu biraz sonra sönecek. Yani o yumurtanın vermiş olduğu kabarıklık. Bunu ters çevireceğim ve kesme işlemine geçeceğim. Tamamen soğusa, hatta bir günde beklese süper olur bu pasta için. Çünkü biz bu pastayı böyle çerçeve çerçeve keseceğimiz için biraz böyle bayatlasa daha iyi sonuç verecektir. Çok yumuşak bir pandispanya işinizi zorlaştıracaktır. Gelelim en sevdiğim benim pastacı kremasına. Bütün pastaların içinde bu lezzete bayılıyorum. Gerçekten çok hafif ve böyle krem şantiden, bol yağdan uzak, sütün kendi tadını alarak yediğim, sevdiğim, çevremde de çok insanın bayıldığı bir tariftir bu. Bunu her türlü pastanızda dolgu kreması kullanacağınız profiterol olur ya da muhallebi karışık olur, magnolia olur. Bu tarz tariflerinizde kullanabilirsiniz. Mutlaka not edin. Dediğim gibi açıklamalar kısmına da yazacağım yine bunun tam malzeme listesini. Güzelce malzemeyi karıştırıp ocağa alıyorum. Koyulana kadar pişiriyorum ve indirip iyice soğuduktan sonra ki piştikten sonra mutlaka üzerine bir böyle buzdolabı poşetiyle kapatarak o şekilde soğutun. Çünkü üzerinde kalan kabuk kısmı içine böyle pütürlük sağlıyor. O yüzden poşetle soğutmakta her zaman fayda var. Çok koyu kıvamlı olacaktır ilk soğuduğu zaman. Fakat krem şantiyi görüp de böyle çırpıcıyla karıştırdıktan sonra çok güzel, böyle tok duran bir kıvama sahip olacaktır. Ve pandispanyamı eşit olarak 3 parçaya bölüyorum. En altta koyacağım parçayı halkalar halinde kesmeyeceğim. Sadece 2 parçasını halkalar halinde keseceğim. Bunun için tencere kapakları çok uygun oluyor. Çünkü böyle bir şeyi ölçü olarak üzerine koyup da bıçakla kestiğiniz zaman bu kadar güzel sonuç vermiyor. Bu kadar yuvarlak sonuçlar vermiyor. O yüzden bu şekilde böyle kenarları keskin tencere kapaklarını kullanabilirsiniz. Ben bunu 1, 2, 3, 4 kez kestim. Yani toplamda 5 halka oluşturdum. 2 katını bu şekilde kestikten sonra kelepçeli kalıbımızdan yardım alarak döşemeye başlayacağız.
Çerçevelemediğim ilk katımı kalıbımın altına güzelce yerleştirdim. Hiç ıslatmanıza gerek yok. Gayet yumuşak bir pandispanya. Şimdi halkaları döşemeye başlıyorum. İlk önce dış halkadan başladım. Bir tane atlayarak orta halkaya, sonra da en ortasındaki keke geçiyorum. Bu şekilde aralarını kremayla dolduracağız. Normalde belki görmüşsünüzdür, damalı pastalarda ben daha önce de yaptım. Sade pandispanya doldururuz bu aralara. Fakat o pandispanyalarda, ne yalan söyleyeyim, tamam görünüşü çok güzel oluyor ama kreması çok az oluyor. Yani böyle sadece kek yer gibi oluyorsunuz. Halbuki bunda kremaya doyuyorsunuz. Adeta doyuyorsunuz. Bir de böyle pişirme krema olunca, krem şantiyi de artık herkes sevmiyor ne yazık ki. Böyle pişirme krema olunca da tadına vara vara bir pasta yediğinizi hissediyorsunuz. Bu araları bu şekilde kremayla dolduracağım. Şimdi kremayla doldurduğumun üzerinin keklerini koyacağım. Gerçekten de yapımı hem çok zevkli hem de aslında çok kolay. Bir de böyle kestikten sonra o emeğinizin karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. O insanların yüzündeki o tebessümü, o şaşkınlığı görünce ya bu pastayı nasıl yaptın böyle diye. Hakikaten şahane bir pasta. Ve son katı da döşedim. Şimdi kremayı böyle kalan kremayla üzerine güzelce kapatacağım ki dolapta kurumasın. Yani kekin üzerine de bulaştırmaya özen gösterin. Bu arada benim kremam bitti. Kremam bittiği için ben üzerine bir poşetten çırpılmış krem şanti yaptım. Ama şimdi sizin keseceğiniz çerçevenin boyutuna göre kremanız yetebilir. Yani bu kremayla etrafını sıvayabilirsiniz. Sizler de benim gibi şayet yetmezse bir poşetten çırpılmış krem şanti ile ertesi gün sıvayabilirsiniz. Ertesi gün olmasa bile en az 3 saat boyunca bu şekilde kalması lazım. Çünkü katlarımız çok ince ve birbirini pastanın güzelce tutması lazım. Ben bir gece dolapta beklettim. Daha sonra krem şanti ile bu şekilde sıvıyorum. Her tarafını sıvadım. Şimdi üzerindeki damayı nasıl yaptığımıza geçeceğim. Böyle kağıtlar kestim. Böyle matematik defterine, bu kareli defterlerle kesmek daha kolay oluyor. 4 kare ebadında uzun uzun kağıtlar kestim. Bunları bu şekilde döşeyeceğim. Önce bir kat kakaoyu serpeceğim ve damanın oluşabilmesi için üzerindeki kağıtları kaldırıp tam tersine yayacağım. Videoyu da dikkatli izlerseniz nasıl yaptığımı kolayca anlayabileceksiniz. Elbette ki kakaoları asla ziyan etmiyorum. Bu şekilde kağıtları kenardaki tepsimin üzerine aldım ve kakaolarını silktim. Onları tekrar kullanacağım. Hiçbir şeyi ziyan etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi şahane bir dama görüntüsü çıktı. Şimdi etrafını süslemek için de bir çikolata hazırlayacağız. Erimiş çikolata kullanacağız. Etrafını saracak kadar bir yağlı kağıda ihtiyacım var. Ölçüsünü alarak yağlı kağıdı güzelce kestim. Şimdi bunun üzerine eritilmiş çikolata süreceğim. Ben daha önce başka şekillerle de bu çevresini çikolata ile kaplama tekniğini göstermiştim. Hatta şuraya da linkini ekleyeceğim. Oradan temin edebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi çok daha basit bir yöntem kullanacağız. Bu yağlı kağıdı üzerine
Böyle hafif kalın olacak şekilde, çok ince değil. Çünkü çok ince olduğu zaman kırılıyor. Hafif kalın olacak şekilde 80 gram kadar çikolata yeterli geldi. Dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz ki daha bence görsel olarak güzel olur. Benim elimde sütlü çikolata vardı. Ben sütlü çikolata kullandım. Bu şekilde bunu koyuyoruz. Şayet mutfağınız soğuksa yaklaşık bir 15-20 dakika sonra sertleşmeye başlayacaktır. Ama eğer mutfağınız sıcaksa bir balkon gibi bir yerde şöyle bir iki tarafından tutup benim gibi bekletebilirsiniz. Ben balkonda 1 dakika boyunca tuttum ve etrafını hemen sarıyorum. Gördüğünüz gibi daha yumuşak ama elime bulaşmayacak kadar kurumuştu. Çok daha fazla sertleşirse bu şekilde sarmanız zorlaşacaktır. Güzelce bu şekilde etrafını kaplıyorum ve dolaba atıyorum. Yaklaşık bir dolapta 1 saat kadar bir süre durduktan sonra üzerindeki kabı çıkartabiliriz. Çikolatam sertleşti. Artık kolayca etrafındaki yağlı kağıdı çıkartabilirim. Bu şekilde kolayca bir ucundan tutun ve döndürün. Ayrılacaktır. Şimdi bunu servis etmeye geçeceğiz. İçinin muhteşemliğini göstermek istiyorum. Tadının muhteşemliğini ise deneyince anlayacaksınız. İnşallah bu lezzetli tarifimi denersiniz. Ben size bol bol böyle içini dışını göstermeye çalışacağım. Resimledim, videoladım. Gerçekten bu bıçak adeta kayıyor keserken. Bir püf noktası daha vereyim. Hani bu dışındaki çikolatayı kesmekte zorlanırım diye düşünürseniz şayet böyle bir bardak kadar sıcak suyu, bayağı kaynak suyun içinde bıçağı böyle 1 dakika bekletip o şekilde keserseniz bütün yaş pastalarda çok güzel işe yarar. Düzgün dilimler elde edersiniz. Özellikle ince keseceğiniz dilimlerde bu yöntem gerçekten çok işe yarıyor. Hemen size şöyle bir çatalla da içinin kıvamını göstermek istiyorum. Krema ne kadar tok durmuş, bütün bir pastayı taşımış görüyorsunuz. İnşallah bu lezzetli tarifimi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.